Sevgili dostlar, Cep Mühendisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Blackjack'in tarihçesini, oyunun kısa bir tarifini ve Amerika'da oynanan ile Avrupa'da oyunun versiyonlarının farkını sizlere anlatacağım. Blackjack'in kökleri her ne kadar Roma İmparatorluğu'na dayansa da aynı poker gibi gene Fransa'da 18. yüzyılda gelişmiştir. İsmi 21 olan bu oyun söylendiği kadarıyla da Kral 15. Louis'nin favori oyunuymuş. 21 oyunu 19. yüzyılda Amerika'ya göç eden Fransız yerleşmeciler ile de Amerika'ya gelmiş. Bu Fransız yerleşmeciler arasında çok tecrübeli bir krupiye olan Eleanor Dumont isimli bir de kadın varmış. Eleanor Amerika'da eyalet eyalet dolaşıp bu oyunu hem tanıtmaya çalışmış hem de oynamış. Bir süre sonra da artık yerleşeyim demiş ve Nevada City'de ismine Fransızca 21 verdiği kendi yerini açmış. Amerika'da dolaşması işe yaramış ki daha sonra bir sürü insan Nevada'ya Eleanor'un yerini ziyaret etmeye gelmişler. 20. yüzyıla girildiğinde oyunun adı hala 21'miş sevgili dostlar. Ama bu uzun sürmemiş. Nedenle gelince o tarihlere kadar Amerikalılar bu oyunu o kadar da beğenmemişlermiş. Bunun üzerine kazinolar 21 oyunun popülaritesini arttırmak ve oyuna oyuncu çekebilmek için oyunun içine bir takım promosyon ödemeleri koymaya başlamışlar. Bu promosyonların en popüler olanı ise Blackjack ismini verdikleri bir tanesiymiş. Eğer oyuncuların eline elden maç ağası ve siyah bir vale gelirse bu ilave ikramiyeyi kazanıyorlarmış. Daha sonra da oyunun ismi de haliyle 21'den Blackjack'e dönüşüvermiş. Blackjack promosyon ikramiyesi ise orijinal halinden değişerek oyuncuya dağıtılan ilk iki kağıtta toplam 21 olan bütün ellere uygulanmaya başlamış ve hepsine de Blackjack denmiş. Sevgili dostlar, Blackjack an itibariyle dünyada en yaygın oynanan masa oyunudur. Eğer bu videonun konusu ilginizi çektiyse, beğendiyseniz ve gelecek videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız lütfen beğenip abone olmanızı ve bildirimleri de tüm olarak işaretmenizi rica ediyorum. Sizler biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için biraz da bu oyun nasıl oynanır çok kısaca onu anlatayım. Oyunun amacı sevgili dostlar krupiyeyi yenmektir. Krupiyeyi yendiğinizde de o eli kazanmış olursunuz. Peki krupiyeyi nasıl yenersiniz? Öncelikle yanmamanız, yani elinizin toplam değerinin 21'i aşmaması gerekir. İkinci olarak da elinizin sayı değerinin krupiyeden yüksek olması veya da krupiyenin yanması gerekir. Oyun bir desteden 8 desteye kadar standart 52'lik destelerle oynanır sevgili dostlar. Aslar 1 veya 11 sayı değerindedir. 2'den 9'a kadar olan kartlar üzerlerindeki sayı değerindedirler. Onlar, valiler, kızlar ve papazlar ise 10 sayı değerindedir. Bir elin değeri o eldeki kartların her birinin değerlerinin toplamıdır. Ancak Blackjack yani ilk iki kartta 21 sayı toplamı olan el en değerli eldir. Oyuncular bahis bedellerini koyduktan sonra krupiye her oyuncuya ikişer kart verir ve kendisine de 2 kart alır. Çok desteli Blackjack oyunlarında oyuncuların kartları açık olarak dağıtılır. Krupiyenin bir kartı açık, diğer kartı ise kapalıdır. Kazinolarda sevgili dostlar, masa oyunlarında kapalı olarak dağıtılan yani değerleri görünmeyen kartlara whole kart denir. Şimdi burada bir duralım dostlar. Ne dedik? Krupiye kendine 2 kart alır dedik değil mi? Biri açık diğeri kapalı. Yani bir açık kart ve bir whole kart. İşte bu sistem Amerika'daki Blackjack sistemidir. Bizde ise krupiye her oyuncuya ikişer kart dağıtır ama kendisine sadece açık olan tek bir kart alır. Yani krupiye kendisine kapalı diğer kartı yani whole kartı almaz. İşte Amerikalılar bizde oynanan bu Blackjack versiyonuna da European No Hole Card versiyonu diyorlar ve ENHC kısaltmasını kullanıyorlar. Yani whole kartı olmayan Avrupa versiyonu diyorlar. Eğer krupiyenin açık kartı as ise krupiye insurance yani sigorta diye isimlendirilen bir yan bahis açar ve size sigorta yaptırmak isteyip istemediğinizi sorar. Eğer sizin de elinizdeki iki kart blackjack ise o takdirde de even money yani eşit para ister misiniz diye sorar. Bunların detaylarına daha sonra gireceğiz ama şimdilik aklınızda bulunsun. Ne sigorta ne de eşit para teklifini eğer kart saymıyorsanız asla kabul etmeyin sevgili dostlar. Bunlar yan bahislerdir ve kasa avantajları daima kasino lehinedir
ve Blackjack'in kasa avantajından çok daha yüksektir. Sevgili dostlar, bu arada sesim için özür dilerim. Oyun Croupière'nin en solundaki oyuncudan başlar ve oyuncuların stand yani kart almama, hit yani istedikleri sayıda teker teker kart alma, split yani kartlarını bölme ve double down yani bahsi iki misline çıkartarak tek kart isteme seçenekleri vardır. Elinizdeki kartları böldüğünüzde, böldüğünüz kartlar 2 adet as ise size sadece birer kart verilir. Yani kart istemeye devam edemezsiniz. Eğer oynadığınız kazinonun kuralları arasında surrender yani teslim alma opsiyonu var ise ilk iki kartınızı aldığınızda ilk karar olarak surrender yani teslim oluyorum diyebilirsiniz. Bu opsiyonu seçtiğinizde oyundan çekilmiş olursunuz ve croupier size bahis bedelinizin yarısını geri iade eder. Bütün oyuncuların bütün işleri bittikten sonra sıra croupier'in elini oynamasına gelir. ENHC sisteminde yani Avrupa sisteminde yani bizim sistemde croupier açık tek kartının yanına açık olarak bir ilave kart çeker. Çektiği kart ile eğer elinin sayı değeri 17'nin altındaysa kart çekmeye devam etmek, 17 veya üstünü bulduğunda ise durmak zorundadır. Sonunda croupier'in eli toplamda ya 17 ile 21 arasında kalır ya da elinin değeri 21'i aşar ve croupier yanar. Yani bast olur. Eğer kart çekmeleri sonucunda croupier'in elinin değeri 21'i aşmışsa, elleri yanmamış oyuncular o eli kazanmış sayılır ve ödemelerini alırlar. Eğer croupier yanmazsa, o zaman da ellerinin sayı değeri croupier'in elinin sayı değerinden büyük olan oyuncular o eli kazanmış olur ve ödemelerini alırlar. Croupier'in eli büyük ise croupier kazanmış sayılır. Croupier ile oyuncunun ellerinin sayı değerleri aynı ise berabere kalmış olurlar. Kazanan oyuncular koydukları bahis kadar kazanırlar. Ancak ellerinde blackjack var ise genelde 3'e 2 ödeme alırlar. Yani 1,5 misli. Evet sevgili dostlar, oyunun genel hatları anlattığım gibidir. Şimdi European No-Hole kart sistemi yani croupier'in kendisine 2 değil 1 kart dağıtma sistemi neden ortaya çıkmış ona bir bakalım. Efendim bu konuda çok söylenen faktörler var. Deniliyor ki Avrupa sisteminin faydaları şunlardır. 1. Kazinolara bir standart getirmek. 2. Croupier'in işini kolaylaştırmak ve yapabileceği hataların önüne geçmek. 3. Sistemi kolaylaştırmak, oyunu hızlandırmak. 4. Croupier'in kendi kapalı kartını, dolayısıyla elinin değerini bilmesi ama oyuncuların bu bilgiye sahip olmaması haksızlığının önüne geçmek vesaire vesaire vesaire. Bunlara ben de bir tane ekleyeyim sevgili dostlar ve bence bu kasinolar için çok çok önemlidir. Kasinoların en büyük korkuları croupierlerin oyuncularla ortak olması, croupier'in oyuncuya kazandırması ve sonrasında da kazancı kırışmalarıdır. ENHC sisteminde bu tehlike yok. Çünkü croupier'in önünde kapalı olan bakabileceği bir kart yok. Peki bu ENHC sistemi nerede kullanılıyor derseniz size kısaca Amerika hariç her yerde diyebilirim. Bizim yakın coğrafyamızda da ENHC sistemi kullanılmaktadır. Peki bu sistem Blackjack oyununda en başta neleri değiştiriyor ona bir bakalım. En başta haliyle temel stratejiyi değiştiriyor. İleriki videolarımda oyunun temel stratejilerine geldiğimizde göreceğiniz gibi örneğin oyuncu elinde toplam 11 sayısı var ise normalde croupier'in açık kartı 10 olduğunda bahsini 2 misline çıkartır ama bu sistemde bunu yapması artık doğru olmuyor. Çünkü croupier'in sonradan çekebileceği kart as olabilir. Bu sistemin bize etkisi ise kasinonun avantajında ortaya çıkıyor. Kasinonun house edge yani kasa avantajını %0,11 oranında arttırıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin oyuncu 100 lira bahis yapıyorsa uzun vadede her elde 11 kuruş daha kaybetmesine sebep oluyor. Ama bazı kazinolar bunu oyuncu lehine kompanse etmek için surrender yani teslim olma opsiyonunu ekleyerek durumu dengelemektedirler. Sevgili dostlar bu videoda burada duruyorum. Blackjack konusunda kaç tane videom olacak şimdiden hiç kestiremiyorum. Ama çok sayıda olacağı kesin. Blackjack ile ilgili size kart sayma metotları dahil olmak üzere aktarmayacağım hiçbir şey kalmayana kadar devam edeceğim. Bir sonraki videomda Blackjack'te örneğin elimizin yanma ihtimalleri nelerdir, kasanın yanma ihtimalleri nelerdir ve benzeri yüzdeleri size vereceğim. Hepinizi bekliyorum sevgili dostlar.
Eğer videoyu beğendiyseniz ve gelecek videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız lütfen beğenip abone olmanızı ve bildirimleri de tüm olarak işaretlemenizi rica ediyorum. Bu arabanın benzini de sizsiniz sevgili dostlar. Arabamızı yolda bırakmamak sizin ellerinizde. İzlediğiniz için çok teşekkürler efendim. Saygılarımla cebinizin mühendisi.